Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Presa Canario sevenler için konuşulan bazı kavramları tarihsel olarak açıklamaya çalışacağım sizlere. Bu kavramlar tam olarak bilinmediği için ve anlaşılmadığı için maalesef ki bazı bozuk kişilerce kötüye kullanılmaktadır. Umarım bu videodan sonra bu ırkı merak edenler ya da ırka gönül vermiş dostlar için bu kavramlar daha anlaşılabilir olacaktır. Bu videoyu izleyen sevgili dostlar artık konuda bilgileneceklerinden bazı yalanlara ve kandırmalara inanmayacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi size bu videoda örnek köpekler göstermek istiyorum. Bu benim şahsi köpeğim Büke. Kendisi bir Dogo Canario. Türkiye üretimi. Kimin ürettiğini bilmiyorum ama malum yerden aldım. Bir de size Perro'da Presa'ya örnek olarak şeyi göstereceğim. Barbie'yi, Kira'yı. Fakat bunların aslında ben ikisini yan yana tutarak yapmak istiyordum. Videoyu çekmek istiyordum ama o mümkün olmadı. O yüzden Enver arada getirecek. Bir de video sırasında arada yapabilirim. Keyi gönderip başka köpekler alabilirim diye düşünüyorum. Gel böyle sen. Büke benim şahsi köpeğim demiştim. Bir Dogo Canario. Şimdi Nurettin kardeşimizin köpeğini getirecek Enver. İnşallah birbirlerine girmezler. Onunla bir Perro de Presa ile bir Dogo Canario arasındaki farkı göreceğiz. Enver böyle ya sen bu tarafa gel. Köpek öbür tarafında kalsın. Barbie bir Perro de Presa. Büke bir Dogo Canario. Şöyle yan çevir köpeği bir de. Şimdi duruyor işte. Evet. Şimdi iki köpeğin. Senle benim boyumuz aynı değil mi? Aşağı yukarı. Evet. İki köpeğin tekrar önden gösterelim. Böyle dön bakalım Büke. Evet. Bu Büke. O da Barbie. Babiş. Böyle kameraya doğru bir yürü. Kameranın önüne doğru köpekle. Böyle bir tur at. Tekrar gel. Çok yanaşma buna. Onu yerine koyup Kira'yı getir. Ben de bu arada Büke'yi göstereyim size. Hareketlerini, yürüyüşünü. Şöyle. Gel. Şimdi bir de değişik bir renk olsun diye Brindle olan getirecek Enver. Kira'yı beyaz Brindle. Onu da görün. Böylece köpeklerin arasındaki anatomik farklılıkları çok daha rahat görmüş olacaksınız. Bu soytarı benim en çok sevdiğim köpektir. Dogo Canario. Değil mi? Evet. Şimdi Kira da geliyor. Gel böyle Büke. Şöyle ikisini de önden gösterelim size. Şöyle. Evet. Bir de yanına çevirelim. Şöyle. Arka ayakları çukurda duruyor. Şimdi bahsedeceğimiz kavramlar neler? Büke burada bağlı. Zaten dolaşsın o. Presa Canario. Presa Canario bu ırk olarak halk arasında bu isimle anılıyor. Ya da kısaca Presa diyorlar. Fakat bu ırk görmüş olduğu zulümler nedeniyle arkadaşlar iki farklı varyasyona ayrılmış durumda. Kimileri buna iki farklı varyasyon aynı soy diyor. Kimileri de iki farklı ırk diyor. Bu videodan sonra, bu bilgilerden sonra siz kendiniz artık kendi değerlendirmenizi yaparsınız. Şimdi Perro de Presa Canario ırkın gerçek ismi budur. Perro de Presa Canario dediğimiz zaman geleneksel, yani İngilizcesi traditional, old blood, old school, working line, work line ya da işte Türkiye'de uydurulmuş bir isim var. Gran Canario diye. Fakat bu sadece ülkemizde uydurulmuş bir isim. Gran Canario diye bahsediliyor. Fakat Dogo Canario'nun zayıf ve ince örnekleri gösteriliyor insanlara. Diğer varyasyonda Dogo Canario. İşte Büke. Bu da Showline Presa ya da Presa Canario FCI diye geçiyor. Ülkemizde buna da Tenerife diye bir isim uydurmuşlar. Kalın kemikli, kısa, basık olanlara Tenerife, ince, atletik görünümlü olanlara da Gran Canario diye isim uydurmuşlar. Fakat dediğimiz gibi iki temel kavram var. Şimdi bu videoya başlarken Kanarya Adaları'yla başlamayı düşünüyorum. Arada böyle tablete bakıyorum çünkü bu kadar şeyi aklımda tutabilmem zor. Kanarya Adaları'yla başlarken Kanarya Adaları'ndan bahsedeceğiz. Kanarya Adaları 8 tane ana adadan oluşan bir adalar topluluğu. İspanya'ya bağlı fakat özerk bir durumu var, statüsü var.
Bu adada çift başkentli, iç işlerinde tamamıyla özerk, çift başkentli, iki başkentinden bir tanesi Tenerife'de Santa Cruz, diğeri de Gran Canaria adasında Las Palmas. Dönüşümlü olarak başkentlik yapıyorlar bunlar. Bu videoda 3 tane büyük adadan size bahsedeceğim. Bu 3 büyük ada Presa Canario'nun yani Perro de Presa'nın tarihi için önemli olan 3 ada. Tenerife adası yüz ölçümü olarak en büyük ada. Fuerteventura ikinci büyük ada ve Gran Canaria üçüncü büyük adadır. Bu Kanarya adalarındaki her bir adanın doğal bir sembolü vardır. Bu doğal semboller bitki ve hayvanlarla karakterize edilmiştir. Böyle temsil edilir. Semboller adalara göre şöyle. Tenerife adası hayvan sembolü olarak mavi ispinoz kuşunu, bitki sembolü olarak da ejder ağacını. Uykum mu geldi? Fuerteventura adası hayvan sembolü olarak hubara toy kuşunu, nasıl bir kuş ben de bilmiyorum, ekrana koyacağım. Bitki sembolü olarak sütleğeni. Gran Canaria adası da hayvan sembolü olarak Perro de Presa'yı, bitki sembolü olarak da Gran Canaria sütleğenini seçmişlerdir. Böyle temsil edilirler. Bunları anlatmamdaki sebep Perro de Presa Canario'nun aslen Gran Canaria adasının köpeği olduğunu belirtmek içindi. Şimdi öğrendiğimiz konu şu oldu. Perro de Presa, Gran Canaria adasına ait bir köpektir. Tabii ki tüm tarih boyunca diğer adalarda da var olmuştur. Bugün de bütün adalarda vardır. Fakat aslen Gran Canaria'ludur ve Gran Canaria adasının sembolüdür. Fuerteventura adası ise kendine has bir çoban köpeği olan Perro de Grande Majorero ile bilinir. Bu köpeğe de kısaca Majorero denmektedir. Bu köpek Presa Canario'nun yani Perro de Presa'nın oluşmasında çok önemli bir köpektir. Perro de Presa köpeğine brindle rengi veren köpeğin bu olduğu söylenilir ve genel kabul olarak bu gözükür. Mizaç özelliklerine girmeyeceğim. O konuları belki başka videoda anlatırım. Şimdi Perro de Majorero'dan konuşurken şeye gelelim, siyah renge. Bir dönem ünlü bildiğiniz yetiştirici Manuel Curto siyah renk Presa Canario'lar yetiştirirken siyah rengin Perro de Presa'nın tarihinde, geçmişinde var olmadığını, yakın tarihteki melezlemelerden dolayı Great Dane yani bizim burada Danois diye bilinen Presa'ya geçmiş olduğunu bir dönem iddia etmiştir. Fakat sonraları Majorero çoban köpeğinin de siyah renginin var olduğunu öğrendiğinde bu fikrinden vazgeçip Perro de Presa'nın tarih boyunca siyah renginin hep var olduğu doğrusuna ulaşmıştır, kavuşmuştur. Yakın zamanda melezlemelerden de Danois, Napolitan Mastiff gibi ırklardan siyah renkler Perro de Presa'ya girmiştir. Yakın zaman derken son yılları kastetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın burada. 1970'lerden 80'lerin başlarından bahsediyorum. Tabii tarihsel süreçte çok daha eskilerde de bunlar mevcut. Fuerteventura adasından bahsetmedeki asıl sebep buydu. Şimdi kısaca özetlersek Perro de Presa Kanarya adalarına, özellikle Gran Canaria adasına has bir köpektir. Ve bu köpeğe brindle rengin yanı sıra siyah rengi verenlerden biri de Perro de Presa ırkının oluşmasında temel taşlardan en önemlisi olan Majorero çoban köpeğidir. Şimdi adalara kısaca göz attığımızda adalar hakkında bilgi vereceğim size. Bu arada bizim Büke iyice mayıştı burada. Uykusu geldi. Onu ben aldırayım. Ondan sonra devam edelim. Onu aldırıp neyi getireyim size görelim diye. Elvan'ı getirelim. Evet şimdi Elvan geldi. Biz de bu rüzgarda üşüdük. O arada da üzerime bir şeyler aldım. Gran Canaria adası, adalardan bahsediyorduk. Gran Canaria adası daha çok fakir, tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir nüfusa sahip bir ada. Perro de Presa'lar burada genelde sürü koruma, sığırları zapt etme, ev koruma, alan koruma, başıboş köpekleri yok etmek amacıyla genelde kullanılırdı. Yani köpeğe iş ya da işler atfediliyordu. Eğer bu işleri köpek yapmazsa yemeği hak etmiyordu ve yemek beslenmiyordu diyelim, bakılmıyordu. Çünkü zaten hayat insanlar için zordu. Bu yüzden işini yapmayan köpeğin de beslenmesi tercih edilmiyordu. Tenerife adasına geldiğimizde Tenerife adası daha çok ticaretin uğrak yeri olduğundan gelir seviyesi daha yüksek bir adaydı. Buradaki köpekler ise daha çok evleri ve bahçeleri korumak için kullanılırdı. Dolayısıyla bu nedenle yetiştirilmişlerdir ve seçimleri bu nedenle olmuştur. Gördüğünüz gibi iki ada arasında köpek seçimi ve mantalitesinde temel ortak noktamız korumadır. Temel fark ise Gran Canaria adasında
köpeğin rengine, boyutuna bakılmaksızın tamamen mizacına, karakterine, yaptığı işe ve sağlığı baz alınarak yetiştirilmesi. Tenerife Adası'nda ise bunun yanı sıra görsellik ve iriliğin de aranmasıdır. Tekrar hatırlamak gerekiyorsa Perro de Presa, Gran Canaria Adası'na ait bir köpektir ve geçmişteki yetiştirme kriterleri bu köpeğin mizaç, karakter ve sağlıktır. Buradan temelde ne diyebiliriz? Perro de Presa Canario bir koruma köpeğidir. Çünkü bu köpeğe tarih boyunca koruma görevi atfedilmiştir. Peki koruma görevi nedir? Bir iştir, değil mi? Yani örneğin bahsederken Sayın Cumhurbaşkanı'nın korumaları falan deriz. Yani şu kişinin özel korumaları var deriz. Peki bu koruma diye tabir ettiklerimiz kişiler, Elvan biraz rahat dur. Tabir ettiğimiz kişiler ne iş yaparlar? Bir iş yapıyorlar, değil mi? Buradan da hareketle ne diyebiliriz? Perro de Presa diğer vasıflarını bir yanına koysak bile sadece koruma vasfını göz önüne aldığımızda dahi Perro de Presa diyebiliriz ki bir iş köpeğidir. Ailenizi, sizi, bahçenizi, evinizi, hayvanınızı dışarıdan gelen her türlü kötülüğe ve tehlikeye karşı koruyacaktır. Bunun yanında Perro de Presa en önemlisi bir aile köpeğidir. Çünkü ailesine çok bağlı, çok sevgi dolu bir köpektir. Bu da onu dünyanın en iyi içgüdüsel koruma köpeği yapar. Ailesini o kadar çok sever ki bir Perro de Presa ve onu o kadar çok kıskanır ki yabancı ve tehditkar hiçbir şeyin ailesine zarar vermesine izin vermez. Örneğin bahçenizde bir Perro de Presa ya da dolaşırken yanınızda bir Perro de Presa varsa şu konudan emin ve güvende hissetmeniz gerekiyor. Dünyada hiç kimse bu köpeği öldürmeden bana zarar veremez. Uzaktan silahla ateş etmek tabii konu dışı, onlar ayrı. Bu kadar bunu net söylüyorum, bu kadar güvenerek söylüyorum. Böyle bunu denemek isteyen varsa da buyurun, ben bunu daveti de yapıyorum buradan. Gelsin kennel'ımızdaki köpeklerle çok rahat bir şekilde test edebiliriz, deneyebiliriz değil mi Elvan? Elvan da bu işi mükemmel yapan dişi köpeklerimizden bir tanesi. Bunun yanı sıra Perro de Presa'da bir de köpek dövüşü geçmişi vardır. Bu adalarda en iyi köpeklerden en iyileri yetiştirmek için yapılan, sonu ölüm ya da ağır yaralanmayla sonuçlanmayan, bitmeyen, sadece seçilim için uygulanan bir gelenek eskiden. En iyi tutmak ve en iyiden en iyi üretmek için, yetiştirmek için yapılan bir şey. Amaç bu. Bizim Kangal ya da Anadolu çoban köpeklerinde boğuş geçmişiyle benzer bir geçmiş bu. En dayanıklı, en sağlıklı, en mizaçlı köpeği belirleyip onun soyunu devam ettirmek. Böylece en iyilere ulaşmak. Bu geleneksel köpek dövüşlerine adalarda peça denirdi. Gran Canaria'da daha çok peçadas ya da peçada terimleri kullanırdı. Bu telaffuzları doğru edemiyor olabilirim. Kusura bakmayın. İspanyolca bilmiyorum. Daha sonra adalara gelen İngilizlerin etkisinden bahsetmek gerekiyor. Onların gelişiyle köpek dövüşleri bahis, para ve ölümcül hale gelmiştir maalesef. Sonra da zaten yasaklanmıştır. İngiliz etkisiyle dövüş için adalara getirilen diğer köpekler, İngiltere'den gelen ve diğer ülkelerden gelen ırklar, bunların en iyileri elde etmek amacıyla o dönem Perro de Presa'larla çiftleştirilmiş, yani melezlenmiştir. Bu melezlenmenin amacı da en iyi, en sağlam köpek, yani kısacası en iyi dövüşen köpeğe ulaşmaktır. İngiliz etkisiyle bu amaç için birçok melezlemeler yapılmıştır. Bu melezlemelerdeki amaç önceden belirttiğim konular içindir. Bu tarihsel geçmiş ve yapılan melezlemeler adaların dünyaca ünlü Perro de Presa'sını oluşturmuştur. Ailesine çok bağlı, aşırı sevecen ve toleranslı ailesine karşı. Başka konularda asla yılmayan, asla teslim olmayan, boyun eğmeyen, yorulmayan, yıkılmayan köpek. Perro de Presa. Bu tarihsel melezlemelerle ilgili ileride gerekirse bir video daha yapabilirim. Böylece bazı kişilerin kandırmalarından da fazla etkilenmez insanlar diye düşünüyorum. Konuya döndüğümüz zaman daha sonraları tarihsel olarak devam ediyorum. Daha sonraları köpek dövüşlerinin yasaklanması ve bazı Avrupa ırklarının popüler olması, Alman çoban, Mali, Danua gibi bu efsane köpeği yok olma noktasına getirmiştir. Bu yok olma sürecinden sonra tekrardan var olma süreci 1970'lerde başlıyor. Asıl konumuz da böylece başlamış olur. Asıl konumuz neydi? Kavramlar. Tekrar dirilme sürecinde Perro de Presa'yı bir standarta oluşturma ve dünyaya tanıtma amacı güdülmüştür. Bu amaçla ilk taslak standart 1983'te oluşturulmuş ama
Bu geçerliliği olmayan bir standarttır. Sadece taslak olarak kalmıştır. Bu taslağa göre beyaz renk %40'a kadar kabul görmektedir. Tamamen bembeyaz ya da tamamen simsiyah köpeklerin varlıklarını kabul eder taslak. Fakat bunların gittikçe azaltılmasını sağlık verir. Genel kabul gören ilk standartımız ise Kanarya Adaları'nda 1989'da oluşturulmuştur. Bu standartın oluşturulma amacı köpekleri bir standarta bağlamak ve gelecekte FCI'ın ırk olarak kabul etmesini sağlamaktır. Bu standartta FCI için bazı uyumluluklar yapılmıştır. Yani tarihsel var olanın dışına çıkılmıştır. Peki neden? Nedeni şudur. Irkı dünyaya tanıtmak, dünyanın en büyük köpek federasyonu olan FCI'nin tanınmasıyla köpekler yetiştirip buradan gelir elde etmek. İşte konumuzun asıl noktası, dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Bütün kavramların çıktığı, neyin ne olduğuna karıştığı noktalardan bir tanesi burası. Kısaca tarihi olarak köpeği ve özelliklerini anlattıktan sonra bu ırkın zulüm görmeye başladığı noktaya ve kavramların oluşmaya başladığı noktaya geldik. Yani zamana geldik. Burada başrol oyun aktörleri FCI ve Tenerife'deki Kulüp Presa Canario'dur. FCI o yıllarda köpek saldırılarının yoğunluğundan dolayı kamuoyunda oluşan tepkiyi göz önüne alarak Perro de Presa'nın da köpek dövüşü geçmişi olduğunu düşünerek bu ırkı tanımak için bazı şartlar öne sürmüştür. Bu şartlar değişen isim, değişen standarttır. Yıllardan yıl 2001 FCI tarihsel Perro de Presa'ya başka bir isim ve standart oluşturmuş ve ırkı ancak böyle tanıyacağını söylemiştir. Burada bahsi geçen Tenerife'deki dernek hemen kabul edip hatta adını bile değiştirmiştir. Peki FCI'nin şartları nelerdir? Elvanda tüy döküyor. Bakın siyah köpekler böyle tüy dökerken tüylerinde hafiften böyle görebiliyor musunuz kamerada bilmiyorum. Böyle kahverengileşme, kızıllaşma oluyor. Tüy dökme zamanı geçtikten sonra tekrardan siyaha dönüyorlar. Bu kahverengi kızıllaşan tüyler dökülüyor. Yerine yine siyah tüyler de geliyor. Peki FCI'nin şartları nelerdi? Burada kaldık. Perro de Presa'nın adı artık değişecek. Dogo Canario olacak. Bununla ilgili o tarihlerden bir haber küpürünü gösteriyorum şimdi size. Standart değişecek. Yani 89 standartı değişecek. Kuşkucu, korumacı bir köpekten mülayim bir köpeğe dönecek. Salyasız köpekten salya serbeste dönecek. Maksimum 56 kilo olan ağırlık sınırsız ağırlığa dönecek. Siyah renk olmayacak. Beyaz renk olmayacak. Beyaz tırnak bile istenmeyecek. Gri yani blue diyorlar buna genelde. Blue renk olmayacak. Zaten Kanarya Adaları da blue'yu kesinlikle yani griyi kesinlikle istemez. Bunu söyleyeyim. Şimdi burada bir parantez açmak lazım. Irk standartları belirlenirken FCI içinde 89 standartı içinde birçok adadan örnekler incelenmiştir. İncelenen örneklerde beyaz renkli köpekler, beyaz desenli, yamalı köpekler oldukça fazla. Tamam mı? Örneklerin çoğu maskesiz. Köpekte maske yok. Az sayıda da olsa gri köpekler var. Fakat bunların hepsi dışarıya atılmıştır ve olmayan maske de köpeğe eklenmiştir. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Adanın köpeklerinin geçmişinde beyaz köpek sayısı maskeli köpek sayısından çok fazladır. Ama standarta geldiğinizde maske vardır, beyaz köpek yoktur. Bunu FCI mi yaptı yoksa Tenerife'deki kulüp yöneticileri kendi köpekleriyle standartı birbirine uydurmak için mi bunu yaptılar? Bu bir muamma. Bunda ancak ben kişisel görüş belirtebilirim. Benim hislerim bu işi yapanın Tenerife'deki kulüp olduğu. Şimdi bu noktadan sonra artık köpeğin kafası, gözü ve hemen hemen her şeyi değişmiştir. Tenerife Derneği'nin bunu kabul etmesiyle dünyada Dogo Canario saçmalığı başlamıştır. Artık Dogo Canario'lar üretilip sergileniyor. Dernek üyelerine yavru satışlarından paralar akmaya başlıyordu. Artık benim de bir Dogo Canario'm olacak. Ben de FCI yarışmalarına katılıp paralar kazanacağım. Böylece FCI uydurması bir köpek ya da işte kimine göre bir ırk peydahlandı. Maalesef ki insanlar dünyayı örümcek ağı gibi saran bu FCI Federasyonu nedeniyle Dogo Canario'yu gerçek Presa Canario, gerçek Perro de Presa sanmaya başlamışlardır. Yıllarca bu böyle gitmiştir. Yani bu saçmalığı şöyle örneklemek gerekirse size arkadaşlar. FCI bir gün geliyor Türkiye'ye diyor ki senin diyor artık Kangal diye bir köpeğin varmış. Bu köpeğin Kangal değil. Ben bunun adını değiştirdim. Artık köpeğin adını Mangal yaptım. Rengi artık mavi, kilosu 100, kurda gitmez, koruma yapmaz, evde pet bu. Mangala gel, mangala gel.
Ben Kangal dim FCI beni mangal yap. İşte ondan sonra da burada kabul edilirse bu kimi kulüpler tarafından arkadaşlar böyle bir saçmalıktan bahsediyoruz. FCI'nin Perro de Presa ırkına yapmış olduğu bu. Şimdiye kadar dikkat ederseniz köpeğin tarihini anlatırken size hiç Dogo Canario'dan bahsetmedim. İlk kez adı geçti. Adının geçtiği yıl 2001. FCI'nin geçici ırk olarak tanıdığı, standartı ve ismi değiştirdiği yıl. Ortaya bambaşka bir köpek çıkıyor. Adı Dogo Canario. FCI ülkemizde kife bağlı yetiştiriciler size şöyle diyeceklerdir. Bu bir isim değişikliği. Tamam mı? Böyle yalanı çok kolay söylüyorlar. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bunu yapıyorlar. Bu bir isim değişikliği. İşte isim Presa Canario'ydu. Sonra Dogo Canario oldu. Şimdi tekrar Presa Canario oldu. Eskiden öyle deniyordu. Şimdi böyle deniyor. Aynı köpektir. Hayır arkadaşlar. Hiç alakası yok bunun. İsimlere bakacağız şimdi. Ne demek istiyorlar? Türkçeleştireceğiz. Bakacağız. Aynı köpeği mi tarif ediyorlar? Görelim. Dogo Canario. İsim bu. FCI'nin ismi. Burada Canario, Kanarya Adalarını temsil ediyor. Yani Kanarya Adalarının Dogosu. Dogo ne demek? Köpek demek. Kanarya Adaları köpeği. Tam Türkçesi bu. Bu isim ne tarif ediyor? Köpeği tarif eden hiçbir şey içermiyor. Yani günümüzde Showline diye tabir ettiğimiz köpek. Bu. Diğer isim ne? Irkın genel ismi Perro de Presa Canario. Canario dediğimiz gibi Kanarya Adalarını temsil ediyor. Perro köpek demektir İspanyolca. Peki Presa ne demektir? Presa yakalayan demektir. İngilizce catch, yakalayan, tutan demektir. Bu şunu tarif eder. Sığırları zapt eden, yabancıları, davetsiz misafirleri yakalayan anlamında. Yani isim ne demiş, neymiş? Kanarya Adaları'nın yakalayan, tutup zapt eden köpeği. Şimdi Allah aşkına bu sadece bir isim değişikliği mi? Yoksa köpeğin her şeyini değiştirdiği bir isim uydurması mı? Zaten Kanarya köpeği vasıfsız bir köpeği tarif eder. Yani ne diyoruz biz? Sokak köpeği, işte Kanarya köpeği. Dogo Canario da zaten vasıfsız köpek. Bu arada şu bilgiyi de verelim. Kanarya Adalarından köpekler şöyle ayrılır. Perro de Presa ve Dogo. Orada Canario söylenmez. Çünkü zaten Kanarya Adası'ndasınız. Ne söyleyeceksiniz? Bakın eski bir Türk Dogo Canario yetiştiricisi bu konuda ne demiş? Şimdi izleyelim. Ersin Vatan abimiz Presa Canario mu Dogo Canario? Dogo Canario. Dogo Canario üreticisi ve üretim ismimiz Köpeklerim birçoğu kendi üretimindir. Ve SCR'lidir. SCR'lidir hepsi Dogo Canario olarak. Çok güzel. Korumada zaten dünyadan nam salmış. Evet. Presa Canario'lar arkadaşlar bunu İspanya Kanarya Adaları. bitti. Ya bu Dogo Canario yine ben ara sıra Presa Canario söylüyorum bu arada da. Bunların SCR'lerde Presa Canario mu Dogo Canario mu? Dogo yazıyor? Canario yazıyor. Duydunuz arkadaşlar. SCR'lerde bile Dogo Canario yazıyor. Fox Dogo Canario. Annesi, babası yurt dışından gelme. Evet, bu yetiştirici ne diyor? Benim köpeklerim Perro de Presa değil diyor, Dogo Canario diyor. Ne dürüstçe. Keşke şimdikiler de böyle dürüst davranabilseler. Bu arada fark ettiniz mi? Bunu söylerken, Dogo Canario derken nasıl bir gururla çok önemli bir değerden bahsediyormuş gibi söylemiş. Eğer bir gün Presa Canario almayı Dogo düşünürseniz... Canario. Abi affet özür diliyorum. Dogo Canario almayı düşünürseniz Ersin Vatan abiyle... Bakın şimdi net ispatını gördünüz. Size Perro de Presa'yı da gösterdim. Perro de Presa. Sevgili köpeğin bükeyi de gösterdim. Dogo Canario. İkisinin arasındaki farkları da gördünüz. Bu arada bu yetiştiricinin soyuna bakarsanız, köpeklerinin soyuna, bugün Türkiye'de yetiştirilen köpeklerin hemen hemen soyları bu köpeklerin soylarıyla aynıdır. Bunu Presa Database'ten isteyen arkadaşlar kontrol edebilir. Aynı zamanda bu kadar sene geçmesine rağmen, yani isim değişikliğini yanlış hatırlamıyorsam 2011'de kabul etti. Yıl yanlış da olabilir. 2011'de kabul etti. Presa Canario'ya döndü FCI. Hala günümüzde FCI belgelerinde köpek Dogo Canario diye geçiyor. Arkadaşlar çok garip bir şey. Yani asla vazgeçmiyorlar. Evet. Şimdi Elvan'ı gönderdik. Doro'yu aldık yanımıza. Dora da bakın şöyle siyah beyaz bir köpek. Dur şöyle göstereyim ben size. Yanımda dur şöyle bakayım dur. Siyah beyaz bir köpek. Aşağı yukarı %15-20'si kadar falan beyazlığı var. Şimdi bu kısa tarihsel incelemeden sonra konumuz olan kavramlara geri döneceğiz. Kavramları açıklayalım ki zaten sizler artık çok net anladınız. Ama ben tekrar edeceğim.
Günümüzdeki isim, halk arasındaki isim Presa Canario ya da Presa. Gerçek isim Perro de Presa Canario. Perro de Presa Canario deyince ne anlıyoruz? Geleneksel Presa Canario, Old Blood, Old School, Workline, Working Line, FCI'den önce tarih boyunca adalarda var olmuş köpeği tanımlıyor. Yani asıl köpek, size anlatılan adaların efsanevi köpeği. Şimdi Portekiz ve civarı, İspanya ana kıtası, Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinde genellikle bu ayrımını, yani Dogo Canario, Perro de Presa ayrımını belirtmek için Perro de Presa'lara geleneksel, traditional kavramını tercih ediyorlar. Genellikle böyle tercih ediliyor. Almanya ve civarında workline, working line kavramı daha çok kullanılıyor. Balkanlar, Amerika, İngiltere gibi ülkelerde ise daha çok old blood, old school kavramı kullanılıyor. Old blood eski kan, eski soy demektir. Old school ise eski okul, yani geleneksel demektir. Bu kavramlar Perro de Presa'nın eski tarihsel geleneğine ve özelliklerine bağlı kalınarak yetiştirildiğini anlatmak içindir. Hatırlayalım. Neydi bu gelenek? Gran Canaria adasında renge, büyüklüğe bakmadan sağlık, karakter, mizaca yönelik yetiştirme, seçme. Tenerife'de irilik ve gösteriş baz alınarak yetiştirme. Temel özellik ailesiyle çok iyi, aileyi, evi, bahçeyi, hayvanları koruyan, tehlikeleri bertaraf edecek can dostu bir köpek. Yani Perro de Presa denilen köpek. Gel böyle yanımda dur sen. Evet, Büke'yi de aldık şimdi yanımıza tekrardan. Büke bir Dogo Canario, benim şahsi köpeğim. Arkadaşlar, Dogo Canario böyledir, Presa böyledir diye anlatıyorum ben. Ama bu köpeği sevmek ayrı bir şey. Benim en çok sevdiğim köpektir. Köpek yetiştirmek ayrı bir şey. Yani Dogo Canario benim şahsi köpeğim. Bunu çok sevebilirim ama adaların efsanevi köpeği bu diye bunu yetiştiremem. Bu dürüstlük değil. Yani bu köpeğin ne olduğunu bilip kabul etmemiz lazım. Diğerlerinin ne olduğunu bilip kabul etmemiz lazım. Değil mi kızım? Değil mi güzel kızım? Dişilerden size örnekler gösterdim. Sanırım farkı anlamanız için yeterli olacaktır. Şimdi Dogo Canario almışken Büke'yi tekrar Dogo Canario konusuna geri gelelim. Dogo Canario'yu günümüzde tarif etmek içinse şu kavramlar kullanılıyor. Showline Presa Canario ya da Presa Canario FCI. Bu köpek ırkı, bu köpek varyasyonu FCI uydurması bir köpektir. Artık terk edilmiştir. Evet, yanlış duymadınız. FCI'nin uydurduğu ırk yine FCI tarafından terk edilmiştir. Artık hiçbir zaman tarihsel geçmişi olmayan bu ırk ya da varyasyon, adına ne derseniz deyin, bütün ömrü 22 yıl sürmüştür. Bu kararı FCI 2023 yılında almıştır ve İspanya'nın orijinal standartını kabul etmiştir. Uydurduğu köpekleri ve ırkı terk etmiştir. Bu köpekler, yani Dogo Canario denilen köpekler ki FCI'nin 2011'de önce ismi kabul etmesiyle Presa Canario olarak anılmaya başlanmış. FCI 2011'de ismi değiştirmeye kabul etmiş. Ancak standartı, İspanya standartına dönme işini bundan tam 12 sene sonra yapmıştır. Irka zulüm devam etmiştir ve hala devam etmektedir. Bunu da anlatacağım ben size. Değil mi? Uykun geldi değil mi? Tembel. FCI'nin ismi Dogo Canario'dan tekrar Presa Canario ile çevirmesiyle Presa Canario olmayan köpekler de Presa Canario olarak anılmaya başlamıştır artık. Burada işte kavram karmaşası had safhaya ulaşmıştır. Eskiden insanlar Dogo Canario, Presa Canario diye biliyorlardı. Şimdi Dogo Canario'larda Presa Canario olunca işte bu kavramlar çıktı. Showline, Workline falan feşmekan. Dogo Canario'lara Presa Canario, FCI ya da Showline, Presa Canario gibi isimler verilerek gerçek köpeklerden ayırt edilmeye başlanmıştır. Dogo Canario'cuların uydurduğu bir şey de old type. Kendi soy köpeklerinden çok az da olsa beyazlı köpekler çıktıklarında buna old type derler. Old type Presa, eski tip. Bu adamların her şeyi genelde görünüş ve şov olduğundan köpeği ancak dış görünüşüne göre eski tip diye adlandırırlar. Böyle bir şey yoktur. Bir Dogo Canario bir Dogo Canario'dur. Bir Presa Canario da bir Presa Canario'dur. Yani bir Perro de Presa, bir Perro de Presa'dır. Gel kızım böyle. Bir koyaş. Gel bakayım. Gel bakayım bana. Gel. Gel. He? Böyle yanımda dur. Dogo Canario standart farkı konusunda bahsettiğim gibi mülayim, hantal, mastif karakterli bir köpektir. Ana var olma amacı FCI köpek güzellik yarışmalarında sergilenmektir. Şov köpeği adı zaten buradan gelir. Bu köpeklerin arasında harika mizaçlı köpekler çıkmıyor mu? Evet, çıkıyor. Çok az almak koşuluyla çıkıyor. Eğer denk gelirse size çok şanslısınız. Tadından yenmez.
Ben şanslıyım çünkü bana denk geldi. Erkek Dogo Kanaryo köpeğim böyledir. Eski damara çekmiş, atletik, korumacı, mükemmel bir köpektir. Bendeki Presa macerasının da nedenidir. Her şeyi başlatandır. Otur. Otur. Bekle. Hadi. Bırak! 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 Ama unutmamak lazım. Sokak köpeklerinden de mükemmel, sağlıklı ve mizaçlı köpekler çıkıyor. Buna da çok kez şahit oldum. Bir tane mükemmel çıktı diye ya da şu kadar mükemmel çıktı diye Dogo Kanaryo adaların efsane köpeğidir denilemez. Bu bendeki köpek Dogo Kanaryolar arasında bir sapmadır. İyi ki de bana denk gelmiş, Allah'a şükür diyorum. Biz İstanbul Kennel olarak Dogo Kanaryo denilen artık yaratıcısı FCI tarafından bile terk edilmiş uydurma köpek ırkını üretmeyi düşünmüyoruz. Bu köpeklere saygı duymadığımızdan ya da sevmediğimizden değil. Bunu hep söyledim. Yine söylüyorum. Benim en çok sevdiğim köpekler şahsımın Dogo Kanaryolarıdır. Sevgi başka bir şeydir. Koruma köpeği yetiştiriyorum, adaların efsanevi köpeğini yetiştiriyorum deyip bir Dogo Kanaryo yetiştirmek başka bir şeydir. Bu dürüstlük değildir. Peki şimdi şöyle bir soru da gelebilir. Eğer bu dedikleriniz doğruysa biz neden hala FCI köpek güzellik yarışmalarında Dogo Kanaryoları görüyoruz da Perro'da Presa'ları görmüyoruz? Bunun nedeni dediğim gibi FCI'nin 2023'te orijinal standarta geri dönmesidir. FCI yetiştiricilerin ellerinde nesillerden beri var olan bu Dogo Kanaryolardır. Başka köpek yok ki. Neyi göreceksiniz, neyi çıkartacaklar? Fakat 2023'ten itibaren artık Dogo Kanaryo yetiştiricileri kendi köpekleriyle geleneksel Perro'da Presa'yı eşleştirme yolunu seçmişlerdir. Çünkü başka yolu yoktur. 70-80 kiloya uydurulup çıkartılmış vasıfsız, hantal bir köpeği nasıl 56 kilo maksimum hale düşüreceksiniz? Yani nasıl düşürebilirsiniz ki? Bu soruyu tersten de sormak lazım. Tarih boyunca 56 kilo olan köpek nasıl da 80 kilo olur? Şaka gibi değil mi? Neyle melezlendi de köpek ve bu ırk bu hale geldi? Artık benim de bir Dogo Kanaryom olacak. Ben de FCI yarışmalarına katılıp paralar kazanacağım. Ülkemizde birileri bir şeyler uydurmuş. Yok o zaman mama yokmuş da şimdi kaliteli mama varmış da o yüzdenmiş de az buçuk köpekten anlayan birisi bir köpeği neyle beslersen besle, eğer yetersiz beslemezsen bir köpeğin olabileceği kadar olacağını bilir. Sadece cahiller bilmez. İyi beslemek köpeği olabileceğinden daha büyük hale getirmez. Yani eskiden mitolojide ne filmler vardı, devler, dev insanlar. O zaman bir tane çocuğu alalım, biz çok iyi besleyelim. Ne film olsun, değil mi? Yani yapsın bunu birisi, biz de utanalım. Şimdi bu kişiler, yani FCI Presa'sı yetiştirenler, Dogo Kanaryo yetiştirenler asla doğruyu kabullenmeyip bu iki köpeğin birleşiminden standarta uygun kilo ve özellikleri yakalamaya çalışıyorlar. Buna en çarpıcı örneklerden biri geçen yıl Sırbistan'da yapılan monografyada hakemlik yapan Kanarya Adaları Presa Derneği Başkanı olan kişinin siyah yetiştirmek için Mora La Abule'yi kullanmasıdır. Siyah yok diyen Kanarya Adaları birisi, bu dernek başkanı 20 yıldır siyah piresi olmaz diyen birisi bunu yapıyor. Mora adlı bu köpek eskiden bana önerilmişti dostlar. Fakat ben tercih etmemiştim. Hem çok beğenmemiştim hem de soyun temeli zaten bendeydi. Bu dişi köpek bizim Guanche'nin ve Sub-Zero'nun soyundandır. Sub-Zero'nun ana baba bir kardeşidir. Siyah bir dişi köpektir. Guanche'nin kardeşi Peyote'nin de kızıdır. Ülkemizdeki Presa Kanaryo çiftleştiricilerinin bazıları, bakın çiftleştirici diyorum, yetiştirici demiyorum, İftira ve yalan üzerine kurulu propagandalarına inananlar bu bilgilerden sonra artık bu kişiler hakkında daha net düşünüp net bir kanaate varabilirler diye düşünüyorum. Yoksa hala Perro'da Presa diye Dogo Kanaryolara sahip olmaya devam edeceklerdir. Yıllarca siyah Presa olmaz yalanını söyleyenler şimdi kucaklarında siyah yavrularla poz vermeye başladılar. Nereden çıkarttılarsa bu siyahı bilmiyorum. Çünkü Dogo Kanaryo'da siyah olmaz. Sadece Perro'da Presa'da siyah olur. Hatta günümüze bakın. Şimdi göstereceğim resimlerde. Bakın resimlere. Kangal kuyruklu Presa icat edip üreten köpek eşleştiricisi bile peydahlandı. En kalitelisinin böyle olduğunu iddia ediyor. Götü başı bir tarafta, kuyruğu kangal gibi kangal kuyruklu Dogo Kanaryolar. Bu kangal kuyruklu kıvrık böyle köpekler adalarda da çıkmıştır tarihte. Bu köpekler için adalarda ne denir bilir misiniz? Bunlar bozuktur. Bu köpekler için adalarda ne denir bilir misiniz? Bunlar bozuktur. Bu köpekleri adalara Coquito Loco derler. Yani Türkçesi
Deli domuz, çılgın domuz. Niye bu lakap takılmıştır? Maalesef çok üzülerek söylüyorum. Ülkemizdeki FCI yani KIF bu köpekleri şampiyon yapıyor sanırım. Boş ringleri kovalayıp bu köpekleri yarışmalara sokup şampiyon oluyorlar. Sonra da böyle ballandıra anlatıyorlar. Ne yaptıklarından haberleri var ne de nasıl köpek yetiştirdiklerinden haberleri var maalesef. Bir köpek ırkında hakem olabilmek için o ırkın her şeyini bilmek lazım. Tarihsel geçmişini bilmek lazım. Yetiştirici için de bu böyledir. Bilmek lazım. Maalesef FCI'da, ülkemizde, KIF'te de bu böyle. Hakemler bazen hayatlarında görmedikleri, standartını bile bilmedikleri ırkları seçimlerini yapıp birinci, ikinci, üçüncü ilan ediyorlar. Değerlendiriyorlar. Belki de bu konuyu başka bir videoda daha derinlemesine anlatırım. Bu üzülmekten başka yapılabilecek bir şey olmayan bir konu. Ülkemiz maalesef Dogo Canario konusunda bile çok kötü durumda. Umarım düzelir bu konu. Videonun sonuna geldiğimizde kavramlar sanırım netleşmiştir arkadaşlar. Şimdi tekrardan özetlemek gerekirse asıl köpek Perro de Presa Canario köpeği günümüzde geleneksel, old blood, old school diye tabir edilen köpek. Working line da deniyor. Kanarya Adaları'nın tarihsel geçmişinde olan köpek budur. Sonradan 2001 yılında FCI tarafından uydurulmuş varyasyon ya da ırk ise Dogo Canario'dur. Yani günümüzde Showline Presa ya da Presa Canario FCI diye anılan köpek cinsidir. Bu ırkın ve varyasyonun miladı dolmuştur. 2023'te FCI tarafından terk edilmiş. Böyle bir köpek ırkı artık ya da varyasyonu tedavülden kalkmıştır. Yani tarihsel geçmişi olan ve doğal seleksiyonla gelmiş gerçek köpek Perro de Presa, Old Blood, Old School, Working Line ne derseniz artık 22 yıllık geçici bir süreyle var olmuş, tedavülden kalkmış ya da yakında kalkacak uydurma versiyon ise Dogo Canario Showline FCI Presa'sıdır. Size elimden geldiğince tarihsel olarak anlatmaya çalıştım ve köpekleri daha iyi ayırt edebilirsiniz, tanıyabilirsiniz diye örnekler gösterdim. Dişi köpekleri örnekler gösterdim. Erkek köpek örnek göstermedim. Umarım faydalı oldu. Umarım videoyu izleyen insanlar bilgileneceklerdir. Eğer eleştirisel yorumlarınız olursa da ya da verdiğim yanlış bir bilgi varsa da aşağıya yorumlara yazmaktan çekinmeyin dostlar. Hepiniz sevgiyle kalın. Saygılar. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz değil mi? Sıkıldın değil mi sen? Uyuyacaksın değil mi sen? Sıkıldın değil mi sen? Uyuyacaksın değil mi sen? Güzelim benim, güzel kızım benim. Dur bakayım çözeyim seni. Canım benim, canım. Hadi bakalım.